Herkese selamlar. Bugün farklı bir başlıkla ama benzer bir konuyla beraberiz. Bugün çim makinesi için yağ bakımı yapacağız. Modelimiz HYM 460 SP. Hyundai marka bir çim makinesi. 4 zamanlı hava soğutmalı bir makine. Bu modelde yağ filtresi yok. Yalnızca motor yağı var. Ayrıca bir sünger hava filtresi var. Hava filtresi temizliği ve yağ seviyesi kontrolü yapacağız. Daha sonra da yağ eksiltmiş mi onu kontrol ettikten sonra motoru biraz ısıtıp eski yağın boşaltılmasını yapacağım. Daha sonra motosikletlerimde kullandığım en uygun, en yakın ve yarım kalmış şişelerden yeni yağ dolumunu yapacağım. Şimdi makinenin üstünde 2 tane giriş var. Bu yağ çubuğunun ve yağ dolum ağzının olduğu yer. Aynı zamanda yağ boşaltmayı da buradan yapıyoruz. Bu kısımda benzinin eklendiği yer. İki zamanlı olmadığı için standart pompa benziniyle çalışıyor. Şimdi öncelikle merak ediyorum içinde ne kadar yağ var ve yağın rengi nasıl bir görmek istiyorum. Onun kontrolünü yapacağım. Yağ kontrol için yağ çubuğunu çekiyorum. Daha sonra üzerinde 2 tane delik görüyoruz. Ve bu deliklerin üstünde H ve L şeklinde 2 tane harf var. Bu harflerin anlamı high yani yüksek, L ise low düşük anlamına geliyor. Eğer yağ bu çizgiyi dolduruyorsa yağ seviyemiz yeterli ancak minimumda, tehlikeli sınırda. H'de ise yeterince yağ var anlamına geliyor. Yağ seviyesini öğrenmek için bu içeri sokuyoruz ve çıkarıyoruz. High ve low'un ortasının biraz üstünde, bu da yeterli. Tabii yeterli ancak içerisinde aynı motosikletlerde olduğu gibi rodaj yağı var. Bu yağı boşaltacağız. Özellikle yağ filtresi olmadığı için kaliteli bir yağ kullanmaktansa sık sık bu motorun yağ değişiminin yapılması daha önemli. Aşağı yukarı 20 saat kullanımda bir motor yağ değişimi gerekli. Biraz da buralarda akıntı görüyorum. Bu benzin değil, yağ akıntısı. Muhtemelen eksiltmeyi de buradan yapmış. Her şeyden önce güvenli olması için ön taraftan bujiyi çıkartıyorum. Motor pervanesi bir şekilde hareket ederse çünkü motor çalışabilir. Şimdi yağ seviyesi kontrolünü yaptık. Öncelikle yağı tamamen boşaltabilmek için motoru bir miktar ısıtmamız lazım. Bu yüzden çalıştıracağım. 5 dakika çalışmasını istiyorum. İlk çalıştırma için buradaki kırmızı benzin pompasına 7 kez basıyorum. Buji kablosunu söktüğümüzü unuttuk. Geri taktım. Şimdi kullanma kılavuzunu kontrol ettiğimde oil type yani yağ tipi olarak SAE 30 veya 1540 motor yağı öneriyor. 4 zamanlı olacak tabii ki. Haricen motor yağı için ayrıca bir bilgi içermiyor. Haricen şurada okun altında kalıyor ama kapasite olarak da 600 mililitre gösteriyor. Tabii ki bunu sürekli kontrol ederek yağ çubuğundan ölçüm yaparak testede de eklemesini yapacağım. Çünkü sayfada özellikle defalarca overfill yani fazla dolum yapmayın diye defalarca uyarıda bulunmuş. Eksik yağ ne kadar motora zararlıysa fazla yağ da bir o kadar motora zararlı ve sıkışmasına sebep oluyor. Bu yüzden fazla yağ doldurmamaya özellikle dikkat edeceğiz. Hava soğutmalı olduğu için motor çok hızlı ısınıyor. Yağ oldukça sıcak şu anda. Yağ filtresi olmadığı için veya herhangi bir süzgeç olmadığı için çok yorumlayamıyorum ama gözüme öyle büyük metal parçacıkları görünmedi. Ufak tefek toz metaller görüyorum. Bu da normal karşılanabilir. İçeri herhangi bir pislik gitmesini istemeyiz.
Yağımız Motul 7100 1550. Herhalde makine dünyada görmediği en kaliteli yağı görecek. Kitapçının tam olarak önerdiği yağ olmasa da standartlarını oldukça karşılayacağını düşünüyorum. Zaten şu an hava yaklaşık 40 derece. Oldukça isteğimi karşılayacağına inanıyorum. Şimdi yağı doldurmadan önce rahat hareket edebilmek adına hava filtresi temizliğini yapacağım. Biz işimizi hallederken o da kurumuş olacaktır. Bu motor 4 zamanlı olduğu için içerisinde standart motosikletler gibi alt kısımda yağ birikiyor. O yüzden dilediğiniz gibi sağa sola yatıramıyorsunuz. Özellikle hava filtre tarafına doğru yatırmamanız gerekiyor. İlk önce filtreyi temizleyelim. Üstten tırnağa basarak açabiliriz. Muhtemelen öncesinde filtre doğru bir şekilde oturtulmamış. O yüzden iç kısma biraz pislik almış gibi görüyorum. Kibarca temizleyeceğiz. Yağ değişimi tam zamanında yapmış bulunuyoruz. Şimdi yeni yağın dolumuna başlayabiliriz. Başlangıç olarak 300 mililitre yağ dolduruyorum. Bir 200 mililitre daha eklemek bence iyi olacak.